Roma İmparatoru Augustus. Başını kapıya vuruyor ve aynı sözleri haykırıyordu. "Varus, lejyonlarımı geri ver!" Peki Roma'nın en güçlü olduğu dönemde Augustus'u bu hale getiren neydi? 3 lejyonun 4 gün içinde yok edildiği Teutoburg cehennemi. Bugün o felaketin hikayesine gidiyoruz. Milattan sonra 9 yılına gelindiğinde Roma İmparatorluğu çağının en korkulan askeri gücüydü. Kartaca'yı yıkmışlardı. Galya'yı fethetmişlerdi. Akdeniz'i kendi gölleri haline getirmişlerdi. Sırada Ren Nehri'nin ötesindeki Germanya vardı. Augustus buraya bir vali atadı. Publius Quinctilius Varus. Varus daha önce Suriye valiliği yapmış deneyimli bir yöneticiydi. Germanya'ya geldiğinde ise bölgeyi giderek bir Roma eyaleti gibi yönetmeye başladı. Vergiler topluyor, mahkemeler kuruyor ve Roma hukukunu uyguluyordu. Özgürlüğe alışkın kabileler için bu gittikçe dayanılmaz hale geliyordu. Varus'un en güvendiği danışmanlardan biri Arminius'tu. Cherusci kabilesinden bir soylu. Roma ordusunda görev yaptı, vatandaşlık kazandı, atlı sınıfına yükseldi. Germanya'ya döndüğünde artık Varus'un yanında sözü dinlenen, güvenilen bir isimdi. Görünüşte sadık bir askerdi ama gizlice Germen kabilelerini tek bir ortak düşmana karşı birleştiriyordu. Segestes adında bir Cherusci soylusu Varus'u uyardı. "Arminius'a güvenme, bir isyan planlıyor." Segestes, Arminius'un kayınpederiydi. Kendi kızı Tuzneldae'yı rızası olmadan kaçırıp evlendiği için Arminius'a zaten kişisel bir kini vardı. Varus bu uyarıyı kıskanç bir kayınpederin dedikodusu olarak gördü. Arminius'a güvenmeye devam etti. Eylül ayında Varus'un ordusu yaz karargahından kışlık üslerine dönmeye hazırlanıyordu. Tam bu sırada bir haber geldi. Kuzeyde küçük bir isyan çıkmıştı. Acil müdahale gerekiyordu. Bu haberi getiren kişi Arminius'tu. Varus, 3 lejyonunu bildik, güvenli Ren yoluna değil, hiç tanımadığı yoğun ormanlık bir bölgeye yönlendirdi. Teutoburg Ormanı. Arminius bizzat rehberlik etmeyi teklif etti. Sonra müttefik toplamak için diyerek kendi süvarileriyle ordudan ayrıldı. Bir daha bir Roma müttefiki olarak geri dönmeyecekti. Varus'un kolu sadece askerlerden oluşmuyordu. 15 ila 20 bin kişilik bu topluluğun içinde askerlerin aileleri, tüccarlar, hizmetkarlar da vardı. Roma lejyonları açık meydanlarda dövüşmek için tasarlanmıştı. Ama Teutoburg Ormanı ise dar patikalar, yoğun ağaçlar, bataklık zemin. Roma lejyonları kilometrelerce uzayan ince bir hat haline geldi. Tam Arminius'un istediği gibi. Yağmur başladı. Zemin çamura döndü. Ve tam bu anda ormanın her yanından mızraklar yağmaya başladı. Germen savaşçıları ağaçların arkasından saldırıyor, vurup kayboluyor, tekrar saldırıyordu. Roma askerleri eğitildikleri hiçbir taktiği uygulayamıyordu. Saf tutamıyorlardı, kalkanlarını birleştiremiyorlardı. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorlardı. O gün lejyonların büyük bir kısmı ilerleyemeden yok oldu. Gece Varus'un kalan güçleri aceleyle bir kamp kurdu. İkinci gün yürüyüşe devam ettiler. Pusu tekrar başladı. Üçüncü gün hava daha da kötüleşti. Fırtına çamuru daha da derinleştirdi. Kalkriese yakınlarında araştırmacıların bulduğu bir toprak set, Germenlerin son darbeyi nasıl planladığını gösteriyor. Dar bir geçit. Bir yanda toprak set, öbür yanda bataklık. Roma lejyonları tam bu tuzağın içine sürüklendi. Varus artık kurtuluş olmadığını anladı. Esir düşmektense kendi eliyle ölmeyi seçti. Kılıcının üzerine kapandı. 3 lejyon, 17, 18 ve 19. lejyonlar, komutanlarıyla birlikte tarihten silindi. Fakat Varus'un ölümüyle hikaye bitmedi. Savaşın ardından cesedi bulundu. Başı kesildi ve Teutoburg'daki ayaklanmaya katılmayan güçlü Markomani kralı Marobodus'a gönderildi. Arminius, Marobodus'u da Roma'ya karşı kendi tarafına çekmek istiyordu. Marobodus bu çağrıya katılmadı. Fakat herkes ölmedi. Bazı askerler kuşatmadan kaçmayı başardı. Bir kısmı Roma'nın bölgedeki kalelerine ulaşabildi. Esir düşenlerin kaderi ise farklıydı. Bir kısmı köleleştirildi. Tacitus'un aktardığına göre ele geçirilen bazı Romalı subaylar Germen tanrılarına kurban edildi. Alisso'daki Roma garnizonu Germen kuşatmasına karşı direndi
ve hayatta kalanların bir bölümü sonunda düşman hatlarını aşarak Ren yönüne çekilmeyi başardı. Haber Roma'ya ulaştığında Augustus yıkıldı. Teutoburg onun hafızasında silinmeyecek bir yara bırakmıştı. Varus, lejyonlarımı geri ver. 17, 18 ve 19. lejyon numaraları bir daha asla hiçbir Roma birliğine verilmedi. Lanetli sayıldı. Roma 6 yıl sonra Germanicus komutasında büyük bir orduyla yeniden Germanya'ya girdi. Roma Teutoburg'un intikamı için gelmişti. Germanicus'un askerleri Varus'un lejyonlarının yok edildiği bölgeye ulaştığında karşılarına korkunç bir manzara çıktı. Ölen askerlerin kemikleri hala toprağın üzerindeydi. Bazı kafatasları ağaçlara çivilenmişti. Roma askerleri yıllardır açıkta kalan yoldaşlarının kalıntılarını topladı ve gömdü. Germanicus, Arminius'u yalnızca savaş meydanında yenmek istemiyordu. Ona dayanılmaz acılarda yaşatmak istiyordu. Aynı yıl Arminius'un eşi Tuznelda da Romalıların eline geçti. Germanicus bu yıllar boyunca Arminius'un üzerine yürümeye devam etti. Roma orduları zaferler kazandı ve Teutoburg'da kaybedilen lejyon kartallarından ikisi bu seferler sırasında geri alındı. Üçüncü kartal ise yıllar sonra başka bir sefer sırasında Roma'nın eline geçecekti. Milattan sonra 17 yılında Germanicus Roma'ya döndü. Düzenlenen büyük zafer alayında Tuznelda da oğluyla birlikte halkın önünden esir olarak geçirildi. Arminius eşini ve oğlunu bir daha göremedi. Roma Teutoburg'dan sonra Germanya'dan hemen vazgeçmedi. Ama bütün bu seferlerin sonunda bir gerçek ortaya çıktı. Roma Germanya'da savaş kazanıyordu. Ama bu toprakları kalıcı biçimde elde tutmanın bedeli çok yüksekti. Büyük fetih seferleri sona erdi. Ren Nehri ise Roma İmparatorluğu'nun kuzeydeki ana sınırlarından biri haline geldi. Teutoburg tarihin yönünü değiştiren bir savaştı. Roma, Galya'da yaptığı gibi Germanya'nın içlerine kalıcı olarak yerleşemedi. Ren'in doğusunda Roma şehirleri, yolları, vergileri ve hukukuyla işleyen büyük bir eyalet düzeni kuramadı. Böylece Ren'in iki yakası yüzyıllar boyunca farklı bir gelişim izledi. Batıda Roma hakimiyetindeki Galya giderek Romalılaşırken doğudaki Germen toplulukları Roma yönetiminin dışında kaldı. Teutoburg bu yüzden yalnızca 3 lejyonun yok edildiği bir savaş değildi. Avrupa'nın sonraki tarihini şekillendiren sınır çizgilerinden birinin oluşmasında büyük payı olan bir kırılmaydı. Arminius'un kendisi de mutlu bir son bulamadı. Zaferinden yıllar sonra kendi kabilesindeki rakipleri tarafından öldürüldü. Onlar onun artık fazla güçlendiğinden korkuyordu. İlginç olansa Arminius'un ölümünden yıllar sonra onu öven isimlerden birinin Romalı tarihçi Tacitus olmasıydı. Tacitus, Roma'ya karşı mücadele eden Arminius'u Germanya'nın özgürlüğünü savunan bir isim olarak hatırlayacaktı. Yüzyıllar sonra Almanya'da ona dev bir anıt dikildi. Hermann anıtı. Bir zamanlar Roma'nın eğittiği bir rehin, Roma'yı yenen bir kahramana dönüşmüştü. Teutoburg ormanında olanlar sadece bir savaş değildi. Bir imparatorluğun kendi sınırlarının ne kadar genişleyebileceğini sertçe öğrendiği bir andı. Bu kanalda tarihin en büyük savaşlarının izini sürmeye devam edeceğiz. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Tarih devam ediyor. Tarihle kalın. Hoşça kalın.